Esenlikler sevgili dergi takipçilerimiz. Bu haftaki konuğum Ön Türk Akademisi'nin değerli üyesi, eski çağ tarihi araştırmacısı Sayın Bahtiyar Aydın. Geçtiğimiz günlerde Sayın Aydın'ın yazdığı önemli bir metin raflarda yerini aldı ve bir ay gibi kısa bir sürede 3 baskı yapmayı başardı. Sakalar, İskitler, Gizlenen Kök Atalarımız. Birazdan kendisiyle bu değerli yapıtı hakkında söyleşimize başlayacağız. Ama öncesinde biraz Bahtiyar Aydın'ı tanıyalım. Hoş geldiniz Sayın Aydın. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ön Türk tarihine ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Ön Türk tarihine ilgim bir arkadaşımın Kadıköy Türk Ocağı'nda bir konferansa davet etmesiyle başladı. Yıllar önce, yaklaşık 15 sene falan oldu. Kadıköy Türk Ocağı akşam 7, her cuma akşamı 7'de konferans veriyor. Ve telefonlara da mesaj atıyorlar. İlgini çeken konular varsa gidip izliyorsun. Ve orada da kitap satılıyor girişte, kapının kenarında. O kitaplardan da beğenirsen alıyorsun. Ben de her gittiğimde 3 tane 4 tane kitap alıyordum. İlginç bir şekilde bir tane kitap ilgimi çekti. İnceliyordum. Sonra başka bir arkadaş dedi ki bunu da al. İncelediğim kitap da bu bir İngiliz Alman Büyükelçi Hans Barton 1896 yılında Almanya'da yasaklandığı için Roma'da bastırdığı Türk Savun Kendini kitabı. Bu kitapta da 1820'lerden itibaren Anadolu'da hiç İngiliz'in, Amerikan'ın yaşamadığı illerimizde, Konya'da, Tarsus'ta, Elazığ'da vesaire Amerikan kolejleri kurmalarını ve bu kolejlerde Ermeni gençleri Hınçak Partisi altında eğitmelerini ve bunların büyük bir isyana hazırlandığını anlatıyor. Tabii 1820'lerde başlamış bu olaylar ve 1860'da 70'te detaylarla beraber olayı veriyor. Kitap Almanya'da yasaklandı. İlk baskısı ne zaman yasaklandığını tam hatırlayamıyorum ama ikinci baskısını, Roma'daki baskısını alıp incelerken birisi bana Eskitler kitabını verdi. Azerbaycan eski başbakanı Hasan Hasanov'un oğlu Zavur Hasanov'un Amerika'da doktora tezinden kitap yaptığı Çar Eskitler kitabını aldım. Tavsiyeden de hani kelli felli bir abiydi. Aldım. O zamana kadar Eskitler falan hiç aklımdan geçmiyordu açıkçası. Kimdir nedir hakkında da hiçbir fikrim yoktu. Kitabı okuduktan sonra bir baktım ki bize anlatılan tarih gerçekten hani klasik olacak diyoruz ya işte 1949'dan sonra Fulbright eğitim anlaşmalarından sonra tarihimiz değiştirildi falan. Bize anlatılan tarihte hani ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede akademik çalışma yapanlarda bile bu İskitler konusu hep böyle bir ötelenmiş. İşte efendim İskitlere İranlı diyorlar, İskitlere Yunanlı diyorlar. İşte Almanya'ya gittiği zaman Almancılar diyor ki efendim burada İskitlere İranlı diyorlar falan filan. Neden acaba filan? Halbuki İskitler bizim kök atalarımız. Yani Sakalar. Şimdi onu anlatacağım. Kök atalarımız. Peki biz kök atalarımızı niye anlatmıyoruz atamız olarak? Biz tarihimizi belli bir alana sıkıştırmışız. Biz tarihimizi çokça Göktürk coğrafyasına, Moğolistan'a sıkıştırmışız. Tarih genelde oradan başlatılıyor modern devlet diye. İşte biraz daha zorlarsan işte Hunlara falan gidiyor. Hunlarda da Metehan'ın ordu kurmasıyla 209'da başlatılıyor. Halbuki birdenbire bir millet ortaya çıkmaz. Birdenbire bir devlet de ortaya çıkmaz. Mutlaka bunun geçmişi vardır. Evet. Tarihimizi Hunlardan başlatmanın yanlış olduğunu düşündüm ben. İşte Türkoğlu Gökalp gibi araştırmacılar falan Hunlardan başlatıyorlardı. Onları aldı diğerler de onu izlediler falan. Mesela Yahudilerin Yuda devleti yıkıldı milattan önce 583'lerde 86'larda yıkıldı Babiller tarafından. Yahudiler sürgüne gitti. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gezdiler, dolaştılar. Peki Yahudi milleti yok oldu mu? Olmadı. Yahudi milleti de var, Yahudi dili de var değil mi? Şimdi yeni İsrail'de devlet kurdular. 1948'de devlet kurdular. Peki 2000 sene, 2500 sene bunların devleti yok diye milletten mi saymadılar? Milletten de saydılar değil mi? Biz de diyoruz ki kardeşim biz
Hunlardan çok daha eski bir kültürümüz var. Mesela Alman Baron Bunsen kökümüzü 16 bin, 17 bin, 18 bin yıl geri götürüyor. İşte Sibirya, Yakutistan, Akasya hattına götürüyor ve 17 bin yıldan bahsediliyor. Ya bunu söyleyenler de yabancılar. Hani bizimkiler söylese yine başka türlü bir yere çekerler ama yabancılar söylüyorlar. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim tarihimizi yabancılar aslında bizden daha iyi biliyorlar. Mehmet Bayraktar Hocam'ın bir sözü var, der ki bu eski Avrupalı bilginlerin heykeli dikilmeli. Ben olsam Türk Tarih Kurumu Başkanı, bunların heykelini Türk Tarih Kurumu bahçesine dikerim. İşte bunlar kim? Atatürk yurt dışından 131 tane Avrupalı bilginin kitabını getirtiyor, parasını veriyor, çevirttiriyor bunları. Ve bunlar Atatürk ölümünden sonra maalesef yayınlatılmıyor. Şimdi bunların içerisinde gerçekten önemli insanlar var. Mesela Fransızların Jules Opéra var. İngilizlerin Rawlinson'u var. Almanların Baron Bunsen'i var. Turandot ailesinin kitabını yazan Max Müller var gibi, bunlar gibi. Ya büyük Norris, Delamarck gibi bir sürü büyük şeyler var. Eski bilginler var. Bugün bunlara milyon versen, milyon dolarlar versin, bunları yazmazlar. Yani büyük Türk tarihini yazmazlar. Ama bunlar gitmişler, yazmışlar, denemişler, bakmışlar, demişler ki işte karşımıza Turani diller çıkıyor. Mesela met yazıtları 3 dilli, Darius'un yazdırdığı met yazıtları 3 dilli. Bu yazıtın bir tanesi orta sütunu, bir sütun dedikleri Beyhüstün şehrinden geliyor, bir sütun ismi. Bu yazıtın dilini gitmiş önce okuyamamış. Alman asıllı Fransız filolog. Okuyamamış. Sonra gelmiş Macarca öğrenmiş. Arkasından Fince öğrenmiş. Sonra 3 yıl uğraşmış. Sonra gitmiş tekrar okumuş ve yazıda okumuş. Demiş ki kitaplarında 1853'te, 54'te, 63'te, 75'te Paris'te Fransızca yayınlanan kitaplarında diyor ki bu dil arkadan eklemeli Macarca, Fince, Turani dil ailesinden, Turani dil grubuna giriyor. Bugün bizim anlı şanlı profesörlerimiz dahi gidip bu yazıtları görmemişler. Önünde bir fotoğraf çektirmemişler. Benim metler Türk değil diyebiliyorlar. Maalesef. Şimdi şunu demek istiyorum. Bir İskit gerçeği var. Bir Saka gerçeği var. İşte Grekler İskit demiş, Persler Saka demiş, Çinliler Say demiş. Tam da Asırlar onu aşkı. soracaktım şimdi size. Evet, Yazdığınız kitapta İskitler bizim kök atalarımızdır diyorsunuz. Yıllardır evet. da Twitter hesabınızda İskitler için gizlenen eski Anadolu halkı diyorsunuz. Bunu herkesin anlayacağı şekilde bize anlatır mısınız? İskitler kimdir? Evet, bunu şunun için söylüyoruz. Şimdi bizde tarihçilik biraz kopya, birbirinin kopyası gidiyor. Bana da dediler işte falancının filancının işte baba tarihçilerin referanslarını bir yere koy, dipnotuna filan bir yere ekle. Ya ben bunun inanmıyorum diyorum. Bu adamın yazdıklarına inanmıyorum diyorum. Tam aksini düşünüyorum diyorum. Ben bunu tezime niye koyayım diyorum. Dedim de yani. Böyle anlaşılanlı birkaç tane meşhur eski hocaların şeyine de itiraz ettim ben. Yani çünkü Anadolu'yu 1071'de geldik. Anadolu'ya ilk defa 1071'de geldik. Ağzımıza sakız yaptılar. Birazcık Selçuklu tarihi, biraz Osmanlı tarihi, bolca Osmanlı hanedanı tarihi. İşte birazcık Göktürklerden bahsedilir. Az bir şey de Büyük Selçuklulardan, Anadolu Beyliklerden falan. Tarihimiz bu kadar, bitti. Ya kardeşim, eski tarihçiler demiş ki, mesela 2500 yıllık gelen Herodot ne demiş? Milattan önce 625 yılına kadar Anadolu'yu Sakalar, İskitler yönetiyor. 625 yılına kadar. İşte Spradon ne demiş ya da Romalı Pompei ne demiş? Milattan önce 336 yılına kadar Trakya'nın hakimi İskitler'di. Bak bunları biz söylemiyoruz yani, onlar söylüyorlar. Dolayısıyla 36'dan sonra ne oldu? Yani Makedonyalı İskender'in babası Filip de o bölgedeki Kaan Atey, Kaan Atey'in bir savaşı var. Savaşta 100 yaşında ok yarası alan Çar Kaan Atey ölünce
Hakim Makedonya, Filipe ve sonradan da Oğluna geçiyor. İskender'e geçiyor. Peki İskit halkı yok mu oldu? Hayır. Yani mesela eski bir Çin kaydında Çinlilerle Hunların en eski anlaşması 300 milattan önce 328 diye veriliyor. Hani demin dedik ya 209'da Mete ordu kurdu. Bunun daha eskisi vardır diye. Ya Çin kayıtlarında da var. Milattan önce 328. Yani arada 5-6 sene sonra bunlarla anlaşma yapmışlar. Dolayısıyla meşhur iki tane büyük İskit generali de zaten Hunların himayesine giriyor. Hunlarla beraber savaşıyor daha doğrusu. Onların ordusuna katılıyor. Yani isim değişikliği oluyor. Burada zaten tarihte şunu görüyoruz. Greklerin İskit dediğine, Perslerin Saka dediğine, Çinlilerin Say dediğine, Sak dediğine, Tevrat'ın Aşkenaz dediğine, Asurların Aşkulu dediğine, Urartuların İşkulu, İşkuzay dediğine, Hunlar, Romalılar Hun demiş. Bizanslar da Türk demiş. Yani herkes bir sıfat olarak bunu kullanıyor. Yani homojen olarak bir küp şeker gibi bunu kullanmıyor. Bizde şöyle bir anlayış var. Ya işte onun gözü çekik bana benzemez. Yani kardeşim bir küp şeker gibi düşünme. Bir kutuda 300 tane şeker var. Hepsi aynı boyda, aynı renkte, aynı ağırlıkta değil. Yani bir çuval misket elini daldırıyorsun, avucuna geliyor 20 tane. Bunlar bakıyorsun hepsi saydam, aynı ağırlıkta, aynı maddeden yapılmış. Sadece içinde ufak tefek renkleri var. Şimdi bizi homojen olarak küp şeker gibi düşündüğün zaman işin içinden çıkamazsın. Kim Türk? O mu Türk? Acaba öyle mi oluyor? Ya eskiden niye Türk demiyorlardı mesela falan dediğin zaman bu defa Türkiye ilk defa ne zaman kimlerde kullanmıştı? Devlet Türkiye'yi Memlükler kullanmış. Öbür tarafta işte halbuki ta gittiği zaman geriye Mari yazıtlarında, Şarta Mari tabletlerinde Turkular var, Türküler var. Hadi milattan önce 4000'lerde yazılan. Yani 6000 yıllık tarihinde var. Ama bunun da manasını bilmediğin için sadece sen Türk kelimesini aradığın zaman o zaman bulamıyorsun. Çünkü çok manası var, çok değişik. Herkes kendi yöresine göre, kendi diline göre değişik anlamlar kullanmış. İşte adamın sağ tarafına gelmiş demiş ki Saka. İşte iyiliği manasında bir iyiliğini görmüş, iyilik manasında bir kelime kullanmış. Bunlar önemli değil. Önemli olan bir bütün olarak kimi tarif ediyor bunlar? Ne anlatıyorlar bunlar? Ya bu Sakalar, İskitler dediği zaman veya Türkler dediği zaman veya Hunlar dediği zaman ne anlatılıyor? Burada genel olarak şu anlatılıyor. Bunlara Turani kavimler deniyor. Yani bütün Batı kaynakları her türlü 1000, 2000, 3000 yıldır gelen kaynaklarda yani Herodot'tan eski bizim tarihçilerimiz de var biliyorsunuz. Generalimiz var. 2 tane büyük eski tarihçi generalimiz var. Onura Binabaşı galiba. Bir tanesinin adı. Onların da yazıtları var. Yazıtları var. Bulgaristan'daki Romanya'daki, Macaristan'daki yazıtlar var. Kitapta koyduğum 7-8 tane yazıt. Şimdi herkes şunu anlatıyor aslında. Diyor ki bunlar atı eğitmişler. Tarihte ilk defa atı eğitmişler ve atlı süvari yapmışlar savaşlarda. Atlı süvarilerle savaşıyorlar. Herodot bunlara hayalet atlılar diyor. Görünüp kayboluyorlar. Ele geçirilmiyor, yakalanamıyor. Herodot'un anlattığı bir İskitya seferi var. Darius'un bir İskitya seferi var. Anadolu şehir devletlerini ele geçirmiş. Sonra İstanbul Boğazı'na da köprüler yaklaşık birbirine, gemileri birbirine bağlayarak köprü yapmışlar. Üstünden Trakya'ya geçmişler. Darius gidiyor 70 bin kişilik ordusuyla Trakya'da karşısında şey bulamıyor. Bir kale bulamıyor. Kuşatacak. Bir yerleşim yeri bulamıyor. Yakacak, yıkacak, yağmalayacak. Karşısında bir şey bulamıyor. Çünkü İskitler o çağda 2500 sene önce daha geçmişi mutlaka vardır. Hani yazılı belgeden hareket ederek 2500 yıl diyorum. Herodot'tan bahsediyorum. O çağda tekerlekli arabalar yapmışlar. Tekerlekli arabaların üzerine ev koymuşlar. Ve bu evlerde yaşıyorlar. 2-3 odalı evler var. Burada yaşıyorlar. Savaş zamanları hızlı hareket edip kadınları, çocukları bu evlerle kapkaca kaçırıyorlar. Uzak güvenli yerlere kaçırıyorlar. Ve askerler rahat hareket ediyor. Dolayısıyla Darius ne şehir bulabiliyor, konar göçerlik de oradan geliyor zaten. Bize konar göçer demelerinin temel sebebi de budur aslında. Ne kale bulup kuşatabiliyor, ne şehir bulup yağmalayabiliyor. En sonunda İskitler ortaya çıkıyor, uzaktan ok atarak 3000 kişiyi birden indiriyorlar tabii.
Başka bir zaman yine 2000 kişi. Başka bir zaman 3000 kişi. Su kaynakları yok, su bulamıyor, yiyecek bulamıyor. Darius İskit Kağan'da mektup yazıyor. Diyor ki eğer kendine güveniyorsan karşıma çık. Savaş benimle. Yok kendine güvenemiyorsan bana ekmek getir, su getir, bana toprak ver. Yani bana biat et. İskit Kağan'ı da diyor ki canımız ne zaman isterse o zaman savaşırız. Bizim için savaşmanın ana kriteri atalarımızın mezarlarına saldırmandır. Kurgan dediğimiz kurganlara saldırmandır. Bul kurganlarımızı saldır bak savaşıyor muyuz savaşmıyor muyuz o zaman görürsün. Ayrıca buna 5 tane hediye gönderiyor. Tırnak içinde hediye. Bir tane kafeste bir kuş gönderiyor. Bir tane kurbağa gönderiyor. Bir tane fare gönderiyor. 5 tane de ok gönderiyor. Darius yanındaki maglara soruyor. Diyor ki bu ne anlatmak istiyor? Bunları bana niye gönderdi? Diyor ki magları efendim İskit Kağan'ı diyor ki kuş olup uçmazsan eğer kurbağa gibi bataklığa saplanmazsan orada saklanmazsan eğer fare gibi toprağın altına girmezsen bu oklarla seni oklayacağım. İyice Darius titremeye başlıyor. Sürekli de bunlar giriyorlar bir yerden belirsiz hangi yönden gelecekleri de belli değil. Ok atıyorlar. 2000, 3000, 5000 sürekli orduda kaybedince ekmek yiyecek de bulamayınca Darius arkasına bakmadan kaçıyor. Geri geliyor işte. Gemiler açığa alınmıştı. Boru tipi bu ses hani Vikinglerde var ya yüksek ses çıkaran şeylerle sesleniyorlar. Gece sabaha yakın orduyu Anadolu'ya geçirip kurtarıyor. Şimdi İskitlerin böyle bir yapısı var. Şimdi bunlar yazılı belge. Yani binlerce yıldır gelen yazılı belge. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Demek ki araba evlerde yaşıyorlar. Atları eğitmişler, ata binmişler. Atın üzerinde durmak için üzengi icat etmişler. Pantolon icat etmişler. Pantolonların diz kapaklarında damgalar var. Yani ölen de oradan damgadan buluyor. Pantolon Kazakistan'da bulunan, Urumçi'de bulunan, Doğu Türkistan'da bulunan pantolonun yaşının milattan önce 1000 ve 1300 yani 1300 ve 1000 demek 3000-3300 yıl önce kumaş yapıyorlar. İplikten kumaş yapıyorlar ve pantolon yapıyorlar. Medeniyete bakar mısınız? Yani Urumçi'deki o dönem Doğu Türkistan'daki medeniyete bakın. Yani hani altın elbiseli adamlarda altını iplik haline getirip altın elbiseli hakanlarına hakan ve hatun hakanlara hem baylara hem bayanlara korucu zırh yapıyorlar. Altın elbiseli adam dediklerimiz korucu zırh yapıyorlar. Milattan önce 4. yüzyıllarda. Daha geriye gittiğin zaman milattan önce 1000 ve 1300'de ne var? Pantolon var. Pantolon görüyoruz. Damgalı pantolon görüyoruz. Şimdi bu kadar yüksek bir medeniyet üreten bir neslin çocuklarıyız. Biz bugün ne haldeyiz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Zaten bütün ana sorumuz da bu. Ana sorguladığımız konu da bu. Yani biz niye bu kadar düştük? Kadınlarımız hakan olurken, atlarımızı eğitirken, dünyanın yenilmez ordularını kurarken, töresi olan, kültürü olan, kurultaylarda bunları düzenleyen ve insanların bilge kağanlara saygı gösterdiği, çünkü bilge yani en az 12 yıllık kağanlık tecrübesi olan insanı kağan yapıyorlar, başa geçiyorlar. Dolayısıyla kan kardeşliği kültürü olan, yani dostluklara da önem veriyor. Herodot diyor ki bunlara kimse saldırmazsa İskitler için, bunlar da kimseye saldırmıyorlar. Yani barışçı bir millet. Yani düşünebiliyor musun? Yani o tarihlerde kaydı tarihe not düşmüşler. Yani kimse bunlara saldırmıyorsa, sataşmıyorsa... Oradan da Türk oldukları belli. Evet ama bize şimdi barbar diyorlar. Ya kardeşim lan nerede kaldık? Yani bir kelime çevir hatasına, yabancı el manasına gelen Latince bir kelimeyi barbara çevirdiler. Efendim barbarmışız tabii. Bizim bunu sorgulamamız icap ediyor. Bir yüksek bir kültüre biz erişmişken neden bu kadar düşüşe geçtik? Mesela Eberhard meşhur Çiniyatçı diyor ki Çin'e medeniyeti, uygarlığı, yüksek uygarlığı, o zaman metal işlemeyi, atlı arabayı falan götüren Kuyumculuğu. Sirya'dan gelen Türkler tabii. Yani Sakalar diyor. Tabii milattan önce 2000'lerden bahsediyorum. 1500'lerden bahsediyorum. Zaten Çin'i 1000 sene yönetti şu hanedanı. Çok teşekkür ediyoruz Bahtiyar Bey. Peki İskitlerin inancı, dili, yazısı, İskitlerde kadının konumu ve İskitlerin hangi coğrafyalara yayıldığı hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Şimdi İskitler
12 ayrı kağanlıkla yönetilen bir konfederasyon. Bir ucu Çin Denizi'nde, bir ucu Tuna Nehri'nde, bir ucu Afganistan'da, Pakistan'da, bir ucu Anadolu'da, Trakya'da. Büyük bir konfederasyon. 7 ayrı dil bilmek gerekiyor bu konfederasyonu dolaşmak için. Çok kültürlü demektir. Kendilerine ait yazıları var. Kitabımda yazılar örneklerini de verdim. Hı hı. Herkesin bildiği hazırlık kurgandan çıkan gümüş tasın üstündeki yazının manası, alfabesi falan kitabımızda var. Detaylara girmeyeyim. Ama bir dilleri var, bir yazıları var. İşte Jules Lauper'in met yazıdan okurken söylediği şeyden bir tanesi neydi? Bu Macarca, Fince dil grubuna giren, eklemeli Turan dil grubuna giren İskitçedir diyor. Yani şimdi eskiler biliyor. Demek ki dilimiz var, alfabemiz var. Kadınlarımız Hakan olabiliyor. Hatta Stanford Üniversitesi'nden Adriana Mayer Hoca'nın bir kitabı var. Amazonlar ve Masagetlerle ilgili bir kitabı var. Bu kitapta şöyle bir konu anlatıyor. Diyor ki eski Yunanlılarda diyor en nefret ettikleri şey, eski Yunanlıların en nefret ettikleri şey kadının İskitlerdeki konumu, özgür konumu. Ve bir hikaye anlatıyor kitabında. Diyor ki Yunan vazolarında, fresklerinde bir kadın formu var. Kitabıma koydum onu. Bir kadın formu var. Bu işte kısa etek giyiyor, çizme giyiyor, elinde kılıcı var, Ok atıyor. ok atıyor. Tam bir savaşçı, İskit savaşçı Amazon kadın tipinde resmetmiş. Amazonlar da biliyorsun Samsun, Terme buradan gittiler. Herodot'a göre Amazon erkek kadınlarla İskit erkeklerinin tanışmasını, Yunanlılar Amazon kadınlarını kaçırmaya kalkıyor. Bunlar da gemide Yunanlıları pataklayıp atıyorlar aşağıya ama gemi sürmeyi bilmiyorlar. Gemi Ukrayna, bugünkü Ukrayna, Odessa sahillerine çıkıyor. Orada işte kaynaşma oluyor. İskit erkeklerle Amazon kadınları birleşip işte bu Tomris Hatun'un familyasını kuruyorlar ve Herodot diyor ki bunların diyor kurduğu kağanlık diyor diğer İskit kağanından daha meşhur oldu. Çünkü Tomris Hatun Kiros'un yenince savaş meydanında dünya çapında meşhur oldu. Evet, Amazonlar da tırnak yaptık burada. Şimdi şunu demek istiyorum. Yunanlı kadınlar o zaman beze sarılıp dört duvar arasında yaşıyorlar. Bugünkü Afganistan modeli. O övündükleri Yunan medeniyeti, eski Yunan medeniyeti dedikleri şey bu. Kadınlara söz hakkı sıfır. Köle gibi evdeler dört duvar arasında. Adamın bir tanesinin bir kızı oluyor. Erkek beklerken kızı oluyor. Belli bir yaşta götürüp bunu mağaraya bırakıyor. Kız işte avcılıkla, atıcılıkla vesaire besleniyor bir şekilde. Türk gibi besleniyor ve savaşçı oluyor Türkler gibi. İskelet kadınları gibi. Onların tabirle söyleyeyim. Ve yenilmez de bir savaşçı oluyor. Meşhur da bir kadın oluyor. Ama herkes bundan etkileniyor. Herkesin hani böyle Yunanlı olduğu için gurur okşanıyor. Ama vazolara bu işlenirken İskit kadının formunda işleniyor. Yani Yunanlı değil bu. Aslında Yunanlı ama Yunanlı değil. Niye? Bizim kadınlara kötü örnek olmaz. İşte Yunan medeniyeti dediğin şey bu. Çok teşekkürler Bahtiyar Hocam. Son sorumu o zaman hemen soruyorum. İskit Oğuz aynılığı derken neyi kastediyorsunuz? Bunu biraz açar mısınız? Şimdi savunma jürime giren hocalarımdan bir tanesi önceden gönderiyoruz tabi okuyorlar. Dedi ki ya dedi bir arkadaşımızın dedi yakın bir arkadaşımızın dedi cenazesi olsa dedi koşarak gidiyoruz. Ailemiz veya çevremizden birisi koşarak gidiyoruz. Ve mezarlıkta da elimize kürek alıp o kumul yapılıyor ya merhumun üstüne bir şeyler biz de toprak atıyoruz elimizden geldiğince. Bu İskit geleneği. Yani hani var ya taş babalar falan işte Ukrayna'nın Donbas bölgesi, Doğu bölgesinde şimdi çok bu savaştan dolayı yayınladık ya. Evet. Yani atalarının mezarının başına bir taş baba dikmek bizde bir gelenek. Daha İskitlerden gelen bir gelenek. Sadece o mu? Birçok geleneğimiz devam ediyor. Mesela Kağanların mumyalanması. Hı hı. Bakıyorsun Hunlarda var, bakıyorsun Göktürklerde var, bakıyorsun Anadolu Selçuklularında var. Birçoğu mumyalanmış. Değil mi? Evet. İskit Oğuz aynalığındaki kastımız şu. Zaten Oğuzların çok şeyi yok. Türk İşler döneminde falan bir Oğuzlaşma var. Kırgız ve Uygurlarda bir Oğuzlaşma var.
8. 9. yüzyıllarda Oğuzluk ortaya çıkıyor. Ama Oğuzlarla ilgili yani işte Reşidettin'in Oğuznamesi, Kaşgarlı Mahmud'un 14-15 tane Oğuzname var. Necati Demir Hoca bunların hepsini birleştirdi. 14 tane Oğuzname'nin hepsini birleştirdi. Bir kitap hale getirdi. Ben Reşidettin'in Oğuznamesini incelemiştim. Şimdi burada dikkat çeken bir şey var. İşte Oğuzlar Anadolu'yu fethettiler. Oğuzlar Azerbaycan'da bir devlet kurdular. Oğuzlar Filistin'i fethettiler. Oğuzlar Mısır'a gittiler. Mısır Firavun'u vergiye bağladılar. Dönüşte Suriye'nin işte Dımaşk şehrinde bir yıl kaldılar, konakladılar. Geldikten sonra aldıkları hediyeleri Oğuz Kağan'a sundular. Oğuzların efsanesi işte Oğuz Kağan oğlu Günhan oğlu işte alttaki o hani var ya 24 Oğuz boyu falan bize de diyorlar işte en son kaybı. Şimdi bütün anlattıkları kurgu, bütün anlattıkları şey 1500 sene önce Oğuzlardan, Oğuzname'den 1500 sene önce 1000 yıl daha eski yazılan Herodot tarihinde var. Herodot tarihinde İskitler Milattan önce 665'te Azerbaycan'da Sakasena devletini kurmuşlar. Anadolu'yu 28 sene Samsun merkezli devlet kurmuşlar. Bir hakanlık burada 600 milattan önce 625 yılına kadar yönetmişler. İşte Trakya'da olmuşlar, Karadeniz'in kuzeyinde olmuşlar. Efendim Filistin'e gitmişler, Mısır'a gitmişler. Mısır Firavun'u Sehmet'i vergiye bağlamışlar. Geriye dönmüşler. Suriye'nin bir şehrinde konaklamışlar, bir yıl kalmışlar. Geri dönmüşler. Hediyelerini Kağanlarına, kurucu Kağan'ı Targıtay orada mesela. Targıtay'a sunmuşlar. Şimdi burada hani Yargıtay, Sayıştay, Targıtay var. Evet. Burada anlatılan İskitlerin kurucu Kağan'ı olarak Herodot'un anlattığı, verdiği bilgilerde Targıtay'dan söz ediliyor. İşte en küçük oğlu ateşi kontrol eden Kulaksay Kağanlığı kapıyor, Hakanlığı kapıyor ve ona biat ediyor diğer kardeşler falan. Öteki tarafta da Oğuzlar'da aynı şeyi görüyoruz. Yani Herodot'un anlattığı işte o dönem diğer tarihçilerinde anlattığı mesela birçok şey teyit yapıyorsun işte. Hipokrat'ta da aynı şeyler var. Hesiodotta da var aynı şeyler. Yani o dönem anlatılan, İskitlerle ilgili anlatılan şeylerin Oğuznamelerde Oğuzlar yaptı diye anlatıldığını görüyoruz. Şimdi İskit kültürü, hayvan üslubu sanatı, kadınların özgürlüğü, kurgan kültürü, kan kardeşliği kültürü gibi birçok özelliği, az önce saydığımız atlara kuyruk bağlamaya varana kadar birçok özelliği İskitlerin devamındaki Hunlarda var. Onların devamındaki Göktürklerde var. Onların devamındaki diğer Bozkır'ın Kağanlıklarında var. Anadolu Selçuklularına kadar geliyor. Erken Osmanlı'ya kadar geliyor. Yani bir kültür aktarla geliyor. Sürekli bir kültür aktarılarak geliyor ve aynı kültür. Ve dışarıdan bu çok kolay görünebiliyor. Yani bu diyor direkt İskit'tir diyebiliyor. Yani bir Batılı, bir başkası diyelim, bir Ermeni diyelim, bir Romalı diyelim, bir Arap tarihçi bu İskit'tir diyor. Yani onların gördüğünü biz göremiyoruz. Enteresan olan kısmı bu. Saygılarımla arz ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.